Biz bize söyleşilerimizde bugün bizlere heyecan veren bir konuğumuz var. YouTube kanalını birlikte kurduğumuz 4 silah arkadaşım, bizler ve bunun yanında birçok deniz subayı ve deniz astsubayının yetişmesinde ve başarılarında emeği olan, yol gösteren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen komutanımız Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu teşrifleriyle onur ve şeref verdi. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Komutanım müsaadenizle ilk soruyla söyleşimize başlayabiliriz. Askerlik mesleğini nasıl seçtiniz ve tabii ki denizcilik? Babam bir jandarma subayıydı. Çok iyi bir askerdi. Yani vatan sevgisini, disiplini ondan aldım sanıyorum. Denize de kendim bildiğim bileli bir ilgim vardı. Fakat sanırım en büyük etken de annemin etkisi oldu. 1982 yılında Deniz Harp Okulu sınavlarına girdim. O zamanlar talep çoktu ve sınavlar, mülakatlar, fiziksel testler hakikaten zor oluyordu. Kazanınca Heybeliada'ya bir gidiş dönüş bileti aldım. Dönüş biletini kullanmak kısmet olmadı. Ve çok kısa bir özet olarak da şöyle söyleyebilirim. Harp Okulu yılları hariç her rütbemi, her görevimi hakikaten severek yaptım. Çok sağ olun komutanım. Siz çok kısa ve özet bir giriş yaptınız. Ancak müsaadenizle ben biyografinizi incelerken birkaç not aldım. Bunu da seyircilerin dikkatini çekmek ve tarihe bir not düşmek adına bu aldığım notlardan birkaçını müsaadenizle okumak istiyorum. 1998 yılında Deniz Harp Akademisi'nden dereceyle mezun oldunuz ve diplomanızı ve ödülünüzü dönemin başbakanından aldınız. Meslek hayatınız boyunca çok az kişiye nasip olan ya da çok az kişinin elde edebildiği uzun deniz hizmetiyle 3 yıldızlı deniz hizmeti rozetini aldınız ve ödülünüzü dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan yine aldınız. Benim bildiğim 1994 yılında deniz sitesine girdiğimden bu yana bildiğim aşağı yukarı bütün Deniz Kuvvetleri Komutanlarından ödülünüz var komutanım. Bunlardan bazıları yurt dışı daimi görevinde İtalya'dayken büyük bir özveriyle hazırlamış olduğunuz ve Deniz Kuvvetleri'nin fazlasıyla istifade ettiği, oluşturduğunuz bilgi bankasıyla daha sonrasında TCG Zafer Komutanlığı döneminde elde ettiğiniz başarılar ve personelle oluşturduğunuz sinerjiyle üstün birlik yetiştirme şerit rozeti, yeni buluşlar yarışmasındaki dijital seyir ve top atış kontrol sistemiyle ikinci olarak yine Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan aldığınız ödül ve belki de en önemlisi komutanım benim aldığım notlar arasındaki Milli Sayısal Harekat Analiz Sistemi projesiyle yine dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan aldığınız ödülleri zikretmeden geçemedim. Seyircilerimizin bir kez daha dikkatine ve tarihe bir not düşmek adına bunları vurgulamak istedim. Komutanım sizden bahsetti. Siz sürekli projeler ortaya koyan, üreten bir insansınız. Şu sıralar ne tür projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Bilgi verebilir misiniz? Meslek hayatımda her görevimde böyle yeni bir şeyler yapmaya çalıştım hakikaten. Bir şeyler ilave etmeye çalıştım. Yani kendim için değil ama bulunduğum kadrolar için, görevler için. Fakat bu olanlar olduktan sonra, başımıza geldikten sonra yani 30 yıllık geçmişimin bana hemen hemen başlangıçta hiçbir faydası olmadı. Birdenbire yabancı bir ülkede hayata sıfırdan başlamak, sizler gibi ekonomik problemleri çözmek, tutunmak benim yaşımda çok kolay olmadı. Belki genç arkadaşlar daha çabuk toparlamış olabilirler bu dönemde. Tabii bu çok zamanımızı aldı. Yani başlangıçta böyle projelerle çok fazla uğraşamadım belki ama artık güçlükleri aştık. Şimdi eşimle beraber kurduğumuz işlerde ona yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Seneye muhtemelen daha da çok olacak. Tabii bu madalyonun sadece bir tarafı, ekonomik özgürlük kısmı. Diğer taraftan içerideki arkadaşlarımın kendilerini geliştirmek için yaptıkları bana çok ilham veriyor. O kısıtlı imkanlarına rağmen 3. 4. dillerini öğreniyorlar. Yani öyle hobi şeklinde basit bir şekilde de değil. Yani bu dilleri çalışıyorlar, sınavlarına girip yüksek notlar alacak derecede öğreniyorlar. 3. yüksek lisanslarını yapanlar var. Yani çıktıklarında bizi beğenmeyecekler diye korkuyorum. Bu yüzden olsa gerek bu geçirdiğimiz yoğun süreçte ekonomik özgürlükle ilgili
çalışmalarımızın haricinde Agile liderlik, Agile proje yönetimi üzerine uzmanlaşmaya çalıştım. Türkçe'ye halen tam olarak yerleşmiş bir tanımı yok maalesef. Çok yakışmasa da çevik yönetim, çevik liderlik olarak ifade edenler var. Bu alanda önemli sertifikalardan birisi olan PMI ACB ve Scrum Master sertifikalarını aldım. Ve bir şekilde onlarca yıllık yönetim ve liderlik tecrübemi çağa, sivil ve hızlı organizasyonlara adapte etmeye çalıştım. Ayrıca Amerikalılar arasında yaygın bir kanaat var. İstatistikler de doğruluyor. Çok çalışmak değil ama emeklilik öldürür diyorlar. Durmamak lazım herhalde. Komutanım, müsaadenizle 15 Temmuz öncesinde yapmış olduğunuz göreve dikkat çekmek istiyorum. En son görev yerinizde çok kritik bir karargahta görev alıyordunuz. Bu karargahta neler yaptığınız ve ne işle meşgul olduğunuz konusunda dinleyicileri bilgilendirebilir miyiz komutanım? Yaklaşık bir önce atanmıştım oraya. Uzun bir kısaltması var. ACOS Securities. Gerçekten NATO'nun kritik projelerini yöneten bir kadroydu. Sanırım o kadroda ilk görev yapan Türk amiralde veya generalde bendim. 28 ülkeden 150'den fazla subay, astsubay ve mühendislerden oluşan seçkin ve uluslararası ekibe liderlik yapıyorum. Yaklaşık 15 milyar dolarlık da bir bütçem vardı. NATO'nun geleceğini şekil veriyorduk. Siber güvenlik, balistik savunma sistemleri, IT projeleri dahil 30'dan fazla mega proje benim ve ekibimin sorumluluğundaydı. Bunun haricinde ikinci bir şapkam daha vardı. Karargahtaki Türk kadronun kıdemlisi ve sicil amiriydim. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en kıdemli Türk subayıydım. O dönemde arkadaşlarım çok iyiydiler. Çok çalışıyorlardı. Eşlerimiz de aynı şekilde. Çok meşgullerdi. Kültürümüzü tanıtmak için birçok faaliyet düzenliyorlardı. Bütün bu iş yükümüze rağmen, yoğun mesaimize rağmen kendimize ayrıca bir misyon üstlenmiştik. Gelişmiş olan NATO içerisindeki ülkelerin ya da NATO'nun kendi içerisinde örnek alınabilecek, kopyalanabilecek uygulamalarını gözlemliyorduk. Bunları hep beraber analiz ederek bize uygun olanlar hakkında detaylı büyük proje çalışmaları yapıyorduk. 2 ya da 3 yıllık görevler süresince olgunlaştırılabilecek büyük projelerdi her biri. Tabii olayların patlak vermesiyle birlikte hepsi yarım kaldı. Komutanım, ben de sizinle aynı dönemde NATO karargahında görev yapıyordum. Hatta bu ülkeye geldiğinizde size imandarlık yapma şerefine nail olmuştum. 15 Temmuz ve sonrasında yaşadıklarınızı öğrenmek istiyorum komutanım. O dönem nasıl geçti? Bizimle paylaşmak isteyeceğiniz acı tatlı anılarınız var mı komutanım? Akın, 15 Temmuz'da Norfolk'taydım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. NATO'nun bir stratejik karargahında görevliydim. Ben de diğerinde görevliydim. Bu tarafta görevliydim. Ve bir toplantı yapıyorduk o sırada. Yani çok yoğun bir mesaimiz vardı. Günlük belki 3-4 toplantı, üstelik de çoğunu da biz liderlik yapıyorduk. Yoğun bir mesaimiz vardı. Toplantıdan çıktığımda arkadaşlarımdan bir tanesi Türkiye'de garip şeyler olduğuna, silahlı kuvvetlerin bir darbe gerçekleştirdiğine ve Boğaz Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığına yönelik bazı haberler olduğunu iletti. Hani şaşırdım. Makamıma yürürken çelişkilerin nedeniyle açıkçası pek de inandırıcı bulmadım. Ayrıca böyle bir şey planlansaydı her şeyden önce Amerika'daki en kıdemli Türk subayı olarak bana haber vermeleri gerekirdi diye düşündüm. Hemen Genelkurmay Başkanı'na, kuvvet komutanına, sınıf arkadaşlarıma, kızıma ulaşmaya çalıştım. Kızım da İstanbul'daydı o sırada. Ama mümkün olmadı. Tam bir kaos hakimdi Türkiye'de. Google Map aklıma geldi. İstanbul'daki trafiğe baktım haberler doğru mu diye. Hakikaten köprü ve köprüye ulaşan yolların tamamı kıpkırmızıydı. Aslında Türkiye'nin önceden yaşadığı darbelerle mukayese edildiğinde askeri açıdan fazla bir hareketlilikte gözükmüyordu bana göre. Yani Güneydoğu'da, Trakya'da, Anadolu'da Tümenler, Tugaylar hareketsizdi. Bu sağ komutanlıklarında da aynı şekilde herhangi bir haber gelmiyordu. Bence askeri doktrinlere, normlara uygun olmayan sıra dışı, basit, seri
bazı garip olaylar meydana geliyordu. Bence o gece yapılmakta olanların hiçbirisi darbe girişimi emaresi değildi. Yani eğer bir darbenin başarısız olmasını isterseniz herkes sokaktayken akşam saatlerinde yaparsınız. Eğer bu başarısızlığı garantilemek isterseniz İstanbul gibi bir metropolde Boğaz Köprüsü'nü trafiğe kapatırsınız. Ya da 13 yaşındaki askeri öğrencilerin eline mermisiz silahlar verip görevlendirirsiniz. Ya da halkın sempatisini kaybetmek, kışkırtmak, direnişe geçirmek isterseniz milletin meclisini bombalarsınız. Başarısız olmak isterseniz siyasi figürlere dokunmazsınız. Basına ciddi bir kısıtlama getirmezsiniz. Yani bence o akşam olanlar yıllardır tanıdığım o zeki, tecrübeli generallerin, amirallerin tarzı değildi kesinlikle. Birçoğunu tanıyorum. Bir kısmıyla beraber çalıştık. Birçoğu yurt dışında da eğitim görmüştü. Belki onlarca barışı destekleme harekatına, gerçek harekatlara, harp oyunlarına, müşterek tatbikatlara katılmışlardı ya da planlamışlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek harekat planlarını hazırlayan ve periyodik olarak güncelleyen kişilerdi onlar. Yani onlar o sırada, o gece kıtalarda, garnizonlarda komutandılar. Kritik görevlerdeydiler. Emirlerinde öyle kısıtlı bir miktarda birlikler de değil, uçak filoları, gemi filoları, zırhlı birlikler, tanklar, helikopterler vardı. Bir darbe planlamak ya da yapmak isteseler de o gece olanların hiçbirisini planlamazlardı ve yapmazlardı. O gece öyle geçti. Sonrasında bildiğiniz gibi tarihi Cedavu başladı. Yaklaşık 2 hafta sonra bana hiçbir şey sormadan, hiçbir şey tebliğ etmeden 668, benimki 668 nolu KHK ile görevime son verildiğini birçok arkadaşım gibi ben de basından öğrendim. Çok ilginç. Daha sonra, aylar sonra mahkeme kayıtlarına düşen bilgisayar çıktısı Excel fişleme listelerinin bir sayfasının üzerine el ile yazılmış, ilave edilmiş ismimi gördüm. Yani sanırım son dakikada fişlenenlerden birisi olmuşum. İzleyen günlerde benimle beraber NATO karargahında çalışan o proje ürettiğimiz arkadaşlarımın %80-90'ı aynı kaderi paylaştı. Hatta bizlerin yerine atanıp yurt dışına görevlerde çalışmaya başlayanlardan Türkiye'ye geri çağrılıp tutuklananlar bile oldu. Şimdi biliyorsunuz o dönem ergenlik çağına ermekte olan küçük çocuklarla uğraşıyorlar. Komutanım müsaadenizle biraz anlattınız aslında, hususu belirttiniz. Ben başka bir şey sormak istiyorum. 15 Temmuz'da sizce, sizin kanaatinizce ne oldu komutanım? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bunu saatlerce konuşabiliriz aslında ama programınız biz bize sohbet, biliyorum süreniz de kısıtlı. Ama çok kısa bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Hatırlar mısınız? Goben ve Breslav zırhlıları 1914'te gönderlerine Osmanlı bayrakları çekerek Karadeniz'e açılmışlardı. Sivastopol ve Odessa dahil Rus limanlarını bombalamışlardı. Ve Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesini sağlamışlardı. Aynı şekilde bir grup menfaat ve suç ortağı devletin imkanlarını da kullanarak tıpkı Goben ve Breslav zırhlıları gibi gönderlerine sahte sancaklar, sahte bayraklar, sahte flandralar çektiler. Milletimiz onları maalesef Yavuz ve Midilli sandı. Marmaris, Akıncılar, Boğaz Köprüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel kuvvetler gibi birkaç yerde kanlı operasyonlar icra ettiler. O akşam ve sonrasında çok ciddi bir algı yönetimiyle de karşı karşıya kaldık. Yüzlerce çelişkiye rağmen bir kısmımız da empoze edilen bu darbe girişimi hikayesine maalesef inandı. Ya da belki de inanıyormuş gibi yapmak zorunda kaldı. O gece inanın arkadaşlar, bize oldu denilenlerle gerçekten olanlar arasındaki farklar anca aylar sonra dikkat çekmeye başladı. Bu kez baskının, karartmanın dozunu artırdılar. Yani gerçek suçluları, işkencecileri korumak için kanunlar çıkarttılar biliyorsunuz. Mahkemeleri baskı altına aldılar. Soruşturmalara engel oldular. Dümen sularına girmeyen gazetecileri, avukatları tehdit ederek, tutuklayarak susturdular. Yani öyle etkili bir bilgi harbi uyguladılar ki muhalefet dahi birçok kişi bunun etkisinde kaldı. Yurt dışında olduğumu bildiği halde kendi annem bile oğlum 15 Temmuz'da Türkiye'yi kastederek
Sen burada mıydın diye sordu bana. Ama artık bugün ortaya çıkan delillerden anlıyoruz ki her şey onların istedikleri gibi olmuş aslında. Hazırlıklarına Ocak 2016 içerisinde başlanmış olduğu anlaşılıyor. Belki daha da erken olabilir. Aksaklık, o kadar güzel planlama yapmışlar ki aksaklık çıkan yerlerde ayarlamalar yapabilecek kontrol mekanizmaları bile kurmuşlar. Bir örnek vermek gerekirse mesela General Sönmez Ateş'i Marmaris'e göndermek ve orada Semih Terzi General gibi özel kuvvetlerde, onun özel kuvvetlerde düşürdükleri tuzak gibi bir tuzağa düşürmek istemişler. Bunu öylesine garantilemek istiyorlar ki timlerin içerisine 2 tane MİT muhbiri yerleştirmişler. Belki de daha fazla ama ikisi kesin. Yani mahkeme kayıtlarında bile var. Kendi ifadelerinde var bu yaptıkları. Timin konumunu devamlı olarak MİT'e aktarıyorlar. Marmaris'teki hazırlıkların tamamlanabilmesi için Çiğli'den kalkış saatini geciktiriyorlar. Ve zamanı gelince de yol veriyorlar. Yani kontrollü darbe ifadesi çok masum kalıyor ve aslında gerçekten olanları da maskeliyor. Öyle anlaşılıyor ki bence özgürlükleri ellerinden alınan arkadaşlarımız o akşam ne yaparlarsa yapsınlar, olanlara engel olmaları mümkün değilmiş. Yani kendilerini evlerine kapatsalar, sokaklara çıkıp darbe girişimini protesto etseler, camilere çıkıp selah okusalar, bakın o kadar söylüyorum, karargahların içini boşaltıp herkesi terhis etseler ya da birçoğunun gerçekten yaptığı gibi kıtaların kapılarını kapatsalar ve kimseyi dışarıya çıkarmasalar, ne yaparlarsa yapsınlar, olanlara engel olamayacaklarmış. O gece mecliste ve saray yakınlarında o bombalar zaten patlayacakmış. Çok açık yani. Marmaris'in üzerinde silahlı kuvvetlere aitmiş gibi gösterilen o 3 helikopter zaten uçacak. Siyah kamuflajlı maskeli katiller halatlarla oteller bölgesine inecek, bir suikast timi görünümünde sağa sola ateş açacak, hatta o polis memurlarını öldürecekmiş. Uzatıyorum belki ama bir iki şey daha söyleyeyim. Yani Boğaz Köprüsü'nde o harbiyeli çocuklar zaten katledilecekmiş. Önceden hazırlanmışlar, bekliyorlarmış yani. Ve yine önceden hazırladıkları listelerle binlerce kişi zaten tutuklanacakmış. Şeytanca bir plan, inanılması güç bir vaka ama olan bu. Hani derler ya, denizlerin sakin, Pruvan Neta, bir de ilavesi var onun. Düşmanın mert olsun. Maalesef bize mert olmayana düştü. Komutanım, açık ve net bir şekilde özetlediniz ve bu özetiniz içerisinde de tuzak kelimesinin ben de altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Belli ölçüde aklımdaki soruyu cevapladınız ancak o gece tutuklanmamak için ne yapılabilirdi sormak vardı aklımda. Bu yaşananlara, bu tuzağa engel olunabilir miydi sorusu vardı aklımda. Belli ölçüde cevapladınız. Bugün neler yapılabilir? Bunu kısaca sizden bir kez daha dinlesek komutanım. Ahmet, anlattığım gibi aslında alternatifleri olan kapsamlı bir planlamayla karşıya karşıya kalmış arkadaşlarımız. Tıpkı yani bir deniz kurdu tatbikatının VIP günü gibi. O geceyi saat saat, dakika dakika alternatifleriyle birlikte planlamışlar ve oynamışlar. Şu artık çok net, o gece kimin nerede olduğunun veya ne yaptığının hiçbir önemi olmamış. Mesela Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı gibi kritik bir görevde olan sınıf arkadaşım Tümamiral, onsuz darbe planlanamaz yani. Tümamiral hadise başladığında karargâhtan yüzlerce kilometre uzakta Aksas'ta ailesiyle birlikte tatildeydi. Olayların başladığını öğrendiğinde doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı aradı. Emirlerini sordu. Bunun böyle olduğunu Deniz Kuvvetleri Komutanı da kendi ifadesinde doğruladı sonradan. Sonra Donanma Komutanı'nı aradı, Veysel Kösele'yi. Ve onun emirleri doğrultusunda da hareket etti. Birkaç gün daha kaldı Aksas'ta ve sonra da Ankara'ya döndü. Diğer bir sınıf arkadaşım, o da tatildeydi, amiral. Benzer şekilde davrandı. Diğer bir amiralimiz, bakın daha uç bir nokta. O sırada Amerika'da planlı bir toplantıya gönderilmişti Genelkurmay tarafından. Ve o gece Washington'daydı. Tutuklamalar ve işkenceler başladığı halde uçağını erkene aldırıp döndü Türkiye'ye. İstisnasız hepsi tutuklandılar. Şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.
Bugün hakikaten çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani 1600 civarında müebbet cezası alan silah arkadaşımız var. Çok daha fazlası halen içeride. Cezaevlerinde bilmiyorum, çok takip edemiyorum. Takip eden arkadaşlarımız var ama vefat eden KHK'lıların sayısı herhalde 100'e yaklaşmıştır. Tedavilerine engel olunuyor. Şartları gerçekten çok ağır. Şimdi de son uygulamalarda ailelerinden uzaklara sevk ediliyorlar. Nedense. Aileler tabii bu büyük bir baskı altında ve sıkıntı içerisinde. Bir çalışmaya göre örneğin KHK'lıların içerisinde çok acı bir tablo. Depresan kullanan çocukların oranı %70'ler civarında. Yani intihar oranı KHK'lıların arasında Türkiye genelinin tam 30 katı arkadaşlar. Ya bu yangın nasıl söndürülür? Bu yara nasıl tedavi edilir bilmiyorum. Ben siyaset bilimcisi ya da sosyolog değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'yi eğer tekrar Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce çizdiği rotaya oturtmak, batıya dönük olan rotasına oturtmak, demokratik değerlerini tekrar döndürmek, bir hukuk devleti yapmak gibi bir derdi olan varsa, toplumda büyük bir kesimin çektiği bu acıyı, bu adaletsizliği, bu haksızlığı görmesi, dikkate alması, çözüm için hakikaten adım atması lazım diye değerlendiriyorum. Ne olabilir? Mesela KHK'ların iptal edilmesi çok önemli bir şart. Harbiyeli öğrencilerin serbest bırakılması, adalet ve hukuk temeli alınarak 15 Temmuz davalarının arkasındaki gerçeklerin gerçek Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturulması olabilir ilk adımlar. Eğer toplumsal bir kucaklaşma isteniyorsa bence bunlar çok önemli. Bu insanlar haksız yere acı çekerken, suçsuz insanlar ömürlerini hapislerde geçirirken neyin hayalini kurabilirsiniz ki Türkiye için? Komutanım, bu zamana kadarki süreci, acı süreci, bir tabloyu bize özetlemiş oldunuz bu vesileyle. Ama bundan sonrası da devam ediyor. Sizce buraya kadar geldiğimiz süreç bundan sonra nasıl bir duruma devşirir? Neler olur, neler gelişebilir sizce? Ya ben umutluyum şahsen. Evet, planların istedikleri gibi icra ettiler. Ama çok da hata yaptılar. Arkalarında çok sayıda delil bıraktılar. Sadece Marmaris'te olan olayları mesela eğer dikkatinize sunarsam yüzlerce görüntü kaydı, tutanak, şahit, delil var. Bunlardan 45 ya da 47'si mahkeme tutanaklarına, kayıtlarına bile girmiş durumda. O gün ergenlik çağına yeni girmekte olan Harbiyeli öğrencilerin, hamile kadınların bile peşini bırakmayan sözde Cumhuriyet savcıları neden Marmaris üzerinde uçan ve anlattığım kaosu yaratan, hatta 2 polis memurunu şehit eden maskeli, kamuflajlı, ağır silahlı ajanların kim olduğunu merak etmiyor, anlamak mümkün değil. Ama onlar ilgilenseler de, ilgilenmeseler de 15 Temmuz masalı artık bitmiştir. Bu kadar çok ortağı, bu kadar çok aktörü olan, milyonlarca kişi için çok ağır neticeleri olan bir toplum, bir kumpası izleyemediler. İzleyemezlerdi de zaten. Bence sonuç olarak tek bir gerçek Cumhuriyet Savcısının soracağı birkaç soruyla bütün davalar düşer. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşurlar diye düşünüyorum. Komutanım, günümüze gelecek olursak ülkenin şu anda içinde bulunduğu durum hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bence tabiri caizse Atatürk'ün gençliğe hitabesinin son paragrafındaki gibi. Çok güzel oturuyor şu an için itibariyle. Neydi o? İktidara sahip olanlar gaflet ve delalet. Sanırım buraya geçtiler artık. Ve hatta hıyanet içerisinde. Millet fakr-ı zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş durumda. Bu durum yurt dışından daha berrak gözüküyor. İçeride tabii kapalı bir kutu içerisinde. Bunu algılamak zor olabilir belki insanlar tarafından ama ülkelerin ne kadar refah içerisinde, dışarıdaki ülkelerin, yaşadığımız ülkelerin ne kadar refah içerisinde, huzurlu bir şekilde böyle yüksek standartlarda çağdaş uygarlık seviyesinde yaşadıklarını görünce kendi insanımız için üzülüyor insan. Bilirsiniz, hepiniz takip ediyorsunuzdur tahmin ediyorum. Uluslararası endeksler tarafsız ve detaylı bir şekilde her sene ülkelerin karnelerini ellerine verir. Son yıllardaki karnelere göre memleketimiz maalesef dibe vurmuş durumda. Örneğin hukukun üstünlüğü endeksinde Rusya'nın, Çin'in sanırım Zambiya ve Kenya'nın altında. Yanlış hatırlamıyorsam
117. sırada yer alıyor. Dünya Özgürlük Raporu'nda da gene diplerde. Tunus'un, Gambiya'nın, Tanzanya'nın insanı bizim insanımızdan daha özgür. Ülkemiz artık özgür değil kategorisinde. Yani çok fazla böyle detaya girmeden ekonomik koşullara bence sadece bu perspektiften baktığımızda bile olayın ne kadar içinde bulunduğumuz durumun ne kadar kötü olduğunu görebiliyoruz. Komutanım, 15 Temmuz'da İtalya'da NATO Savunma Koleji'nde görev yapıyordum. Bir hafta sonra da Türkiye'ye döndüm. Dolayısıyla kısa bir süre de olsa NATO personelinin taşımını gözlemleme fırsatı oldu. Bir kafa karışıklığı, bir anlam verememe hali vardı. Siz de çok önemli bir NATO karargahında görev yapıyordunuz. Yabancı silah arkadaşlarınızın yaklaşımı nasıl oldu? Sonrasında ilişkileriniz nasıl devam etti? Evet, önemli bir aslında ayna. Bizim kendimizi değerlendirmemiz açısından bu noktadan bakmak lazım mutlaka. Olaylar olduğunda ben yaklaşık 1 yıldır karargahtaki görevimdeydim. Artık birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Yani yeni komuta kademesi olarak, flag officers olarak bizler olayı birbirimize çok yaklaşmaya başlamıştık gerçekten. Hep beraber o kadroyla dünyanın en güçlü, prestijli organizasyonunu yönetiyorduk. Bir görev ilişkimiz, belki bundan daha da geniş bir sosyal ilişkimiz vardı onlarla. Ama sanırım işimizi çok ciddi yaptığımız için onların gözünde de irtibatımız yüksekti. Sözümüz dinleniyordu. Söylediğin gibi rejim bütün kaynaklarıyla başlattığı o algı yönetimi, basındaki yalan haberler, kırmızı bültenler falan yabancı arkadaşlarımıza bir tereddüte yol açmadı. KHK'la ihraç edildiğimi duyunca o sırada Brüksel'de toplantıda olan bir general arkadaşım telefon açtı. Çok üzgündü gerçekten. Ve bana evinin anahtarının yerini tarif etmeye çalışıyordu. Diyordu ki gidin siz oraya yerleşin şimdi. Biz gelince bir çaresini buluruz diyordu. 2 hafta sonra falan gelecekti. Evet, uğurlarken ağlayanlar vardı. Empati yaparken dini inançlarının, burası da çok ilginç, bunu da beklemiyordum açıkçası, milliyetçiliklerin engellerine takılmamıştı hiçbirisi. Gerçekten bizi bir insan, bir silah arkadaşı olarak görüyorlardı. Ve bu bizde hani Norfolk bölgesinde uzun bir süre böyle devam etti. Yerimize alelacele gönderilenleri de muhatap olarak kabul etmediler. Bizimle ilgili birkaç tane radyo programı yapıldı bu bölgede. Yerel halk çok destek oldu gerçekten. NATO karargahındaki arkadaşlarımız da öyle. Yani yardım toplamaya kalktılar. Yardımları kabul etmedik. Bu kez küçük çocuğu olanlar vardı aramızda, arkadaşlarımızın içerisinde. Onların evinin önüne gizlice yardım paketi bırakmayı denediler. Kabul etmeyince de üzüldüler. Bir örnek daha vereyim. Yani aramızdaki devam eden ilişkilerin seviyesini açıklamak için devamlı gidip geliyorduk, görüşüyorduk zaten. Bir akşam Fransız bir general konutunda bizi bir kokteyle davet etti. Hani katıldık tabii. Normalde biz katılıyoruz. Onlar da bizim davetlerimize icap ediyorlar. Küçük bir davet beklerken bir de gördüm ki yani NATO karargahındaki tüm generaller, amiraller, ülkelerin temsilcileri, üst düzey subaylar hepsi oradaydı. Yani Türkiye'den de sadece eşim ve ben vardık. Düşünebiliyor musunuz? Aradan geçen onca zamana rağmen hala bizleri muhatap alıyorlardı. Yabancı dostlarımızın o dönemde NPR radyo programında bizler için yaptıkları 2 tanımlamayı sanırım hiç unutmayacağım. Umarım öyleyizdir, hak ediyoruzdur diye düşünüyorum bunlar için. Bunlardan birincisi, diyorlar ki bizim için, dediler ki daha doğrusu, her şeyleri ellerinden alındı. Ama saygınlıklarından dignity kelimesini kullanmıştı. Hiçbir şey kaybetmediler dedi. Çok güzel bir şey aslında. İkincisi de, bunu daha çok seviyorum. Başlarına gelenler çok ağır. Kaldırılması çok zordu ama kendileri için hiçbir şey istemediler. Tek dertleri Türkiye'deki masum arkadaşları oldu şeklinde. Yani olaylar başladığında doğal olarak sizin de o karargahta, bizim de bütün dikkatler üzerimize çekilmişti. Bizi gözlemlediler. Muhtemelen büyük bir ihtimalle kurumsal bir şekilde de araştırmışlardır. Acaba söylenenler doğru mu diye. Bizden en ufak bir şüpheleri olsa bence bunların hiçbirisi olmazdı. Sonuç olarak eğer bu 5 yılı, geride kalan 5 yılı özetlersem, vatanımız Batı ile mesafeleri açarken bizler sağlam, kültürel ve duygusal bağlar kurduk. Çok güzel insanlar tanıdık. Kalplerini açtılar,
evlerini açtılar bizlere. İnanın birçoğu ailelerinden birisi gibi görüp Şükran günlerinde sofralarına davet ettiler bize. Bilirsiniz Şükran günleri arkadaşlar arasında değil, aileler arasında kutlanır. Biz ne yaptık? Biz de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımıza davet ettik onları. Ramazan ve Kurban bayramlarımızı paylaştık onlarla. Çok güzel bir kültürel geçiş dönemi oldu bence. Komutanım, sohbet 15 Temmuz'dan biraz benim de karakterime uygun duygusal bir atmosfere doğru çekildi. Bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum size. Zaman zaman insan bir nesneyle, bir sözle geçmişe gidebiliyor. Size de böyle oluyor mu? Eğer oluyorsa geçmişte en çok neyi özlüyorsunuz? Gelecek adına da kurduğunuz hayaller nelerdir? Ahmet, aslında o alana hiç girmek istemiyorum, senin duygusal alanına. Ama şöyle söyleyeyim, silah arkadaşlarımı çok özledim. Birdenbire hayatımdan sizlerin olduğu gibi çıkıp gittiler. Belki sizin seviyenizde yine sınıf arkadaşlarınızdan dışarıda görüşebildikleriniz falan var ama benim yok. Yani benim yaşımda emsalim olabilecek, gerçekten oturup da böyle dertleşebileceğim bir arkadaşım yok. Seslerini dahi duyamıyorum. Onları rahatsız ederler diye mektup bile yazamıyorum. Ama onları, ailelerini çok düşünüyorum. Yani bazen bir selamları bile beni haftalarca tebessüm ettiriyor. Amerika'nın burada doğu yakasındayız. Orada ikamet ediyoruz. Yani ufkun ötesinde, okyanusun öbür tarafında Türkiye var. Bazen bir bakıyorum o tarafa. Yani dalgaların yüksekliği, rüzgarın istikameti değiştikçe her gün bambaşka bir yer oluveriyor manzaram. Bazen gemimle İzmit Körfezi'ne giriyorum. Bazen de Aksaz Limanı'ndan çıkıyorum. Yani havasıyla, suyuyla, deniziyle memleketimi çok özlüyorum. Benim memleketim, Türkiye'min ve şunu hayal ediyorum, Türkiye'min demokratik değerlerine geri döndüğü, hukukun tekrar üstün olduğu ve geri döneceğim günü iple çekiyorum, hayalini kuruyorum. Komutanım, Ahmet sizi duygusal bir alana çekti. Ben de sizin müsaadenizle o alandan çıkartmak istiyorum. Benim en çok merak ettiğim komutanım, öncesinde meslek hayatınızda çok büyük projelere imza attınız. Şu anda da halihazırda çalışıyorsunuz ve büyük projelere imza atıyorsunuz. Yani kendinizi geliştirmekten hiç geri durmadınız. Mesleğe geri dönüşle alakalı düşünceleriniz nedir komutanım? Ve geri döndüğünüz zaman ilk yapacağınız projeler, ilk ele alacağınız projeler neler olacak komutanım? Sorular gittikçe zorlaşmaya başladı arkadaşlar ama şöyle ifade edeyim. Ben harp okulundan mezun olurken vatanım ve milletim uğruna seve seve canımı feda edeceğim diye yemin ettim. Bu yeminimin nedense tamamını kelime kelime hatırlıyorum. Ya o sıralar çok tekrar ettiğimiz için ya da önem verdiğim için bilmiyorum. Ama bu yeminime tek bir leke sürmeden 30 yıl boyunca da hizmet ettim. Yargısızca infaz edilen arkadaşlarım da öyle. Bu yeminimi unutmuş ya da ondan dönmüş de değilim. Ama anayasayı askıya almış mevcut rejime tekrar selam vermem de mümkün değil. Fakat bu demokratik bir iktidar benden geriye dönüp de kaldığım yerden devam etmemi isterse bunu milletim için seve seve yaparım. Hiçbir tereddütüm de olmaz. Ama her şeyden önce yıllardır hukuksuz bir şekilde haydutça zindanlarda tutulan, sürgünde olan arkadaşlarımın itibarlarının iade edilmesi gerekiyor. Komutanım, memleket hapishanelerinde özgürlükleri çalınmış silah arkadaşlarınıza yine değindiniz. Ben de oradan sorumu sormak istiyorum. Özgürlüğü çalınmış memleket hapishanelerinde tabiri caizse esir durumda tutulan silah arkadaşlarınız ve aileleriyle şu anda yan yana gelme şansınız olsaydı komutanım, bugüne ve yarına dair onlara neler söylemek isterdiniz? Bakın, içeride de olsak, sürgünde de olsak vatan sevgimiz, doğruluğumuz, dürüstlüğümüz ve haklılığımız ve umudumuz bizim en büyük gücümüz. Onlar yanlış bir şey yapmadılar, biz de yapmadık. Hayatımı yemin ediyorum tekrar dizayn etme fırsatım olsa yine aynı şekilde o vatanseverlerle dizayn ederdim. Kötü değiliz ama hakikaten ciddi bir kötülük kurbanıyız. Bütün kalbimle inanıyorum. Tekrar görüşeceğiz. Beraber güzel günler geçireceğiz. Birbirimize anlatacak çok şeyimiz var. Bu süreçte özellikle eşlerine çok büyük yükler düştü. Denizci olanların çoğunu tanıyorum.
Çok metanetliydiler. Meslek de zordu zaten. Eşleri çoğu zaman seyirdeydi. Çocukları da dünyaya gelirken babaları yoktu birçoğunun yanlarında. Hayatın bütün yükünü tekrar onlar taşımaya başladı. Dimdik duruyorlar ama biliyorum yorgunlar. Onlara öncelikle en derin saygılarımı iletmek isterim. Parmaklıkların arkasında her geçen gün derinleşen, bilgeleşen silah arkadaşlarımla bir araya gelsek, önce bir asker selamı verir, sonra sarılırdım herhalde. Hiç konuşamazdık sanıyorum. Askeri öğrencilerimiz, onlar tarihe geçecek bir haksızlıkla karşı karşıya kaldılar. Emirlere uymaktan başka hiçbir seçenekleri de yoktu çocukların. Bu büyük haksızlığın er ya da geç vicdanlara dokunacağını, serbest bırakılacaklarını inanıyorum. Yani öyle olacağını düşünüyorum. Eğer anneleriyle yan yana gelme şansımız olsaydı, senin farz ettiğin gibi ellerinden öperdim. Komutanım, sürgün ifadesini kullandınız. Bu tanımlamaya ben de katılıyorum. Bu minvalde sürgündeki arkadaşlarımız için bir tavsiyeniz olur mu? Yani bence asimile olmadan entegre olmak lazım. Biz kendi vatanımıza değer katmaya çalışıyorduk hep beraber. Ve şu an aslında daha geniş bir perspektifte, daha geniş bir alanda çevremize faydalı olma, devam etme fırsatı elde etmiş olduk. Biz böyle bir şey düşünmüyorduk, beklemiyorduk, hazır da değildik. Evet, çok üzgünüz, kalplerimiz kırık ama bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ne olabilir? Yani veteran organizasyonlara mesela örnek üye olunabilir. Arkadaşlarım çevrelerini geniş tutabilirler ve topluma gerçekten katkı sağlamaya devam edebilirler. Ayrıca belki de yapılabileceklerin en önemlisi Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan gerçeği herkese anlatmak lazım. Çünkü arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşabilmeleri için, onların özgürlüklerine ulaşabilmeleri için gerçeklerin mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. O gün olanları ben de her seviyede anlatmaya çalışıyorum. Bunu kendime bir borç bildim o günden beri. Tespit ettikçe bunu paylaşmaya çalıştım. Neler yapıyorum? Yani gelişmiş ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar yazıyorum. Senatörler, milletvekili düşünce kuruluşlarıyla görüşüyorum. Tespitlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bunu her seviyede, her ortamda yapmak lazım diye düşünüyorum. Hem arkadaşlarımızın hem de Türkiye'mizin geleceği 15 Temmuz'un arkasındaki gerçeklere ve onun üzerine inşa edilen yalanların ortaya çıkmasına bağlı diye düşünüyorum. Komutanım, öncelikle vakit ayırdığınız ve yeni ismi Alessa ile devam edeceğimiz çalışmalarımıza verdiğiniz bu destek için saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu söyleşiyle özellikle 15 Temmuz'da ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerin gerçeklere ışık tutması dileğiyle tüm izleyenlere teşekkür ediyor. Kanalımızı takibe devam etmelerini rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Ailelerinize çok çok selamlar. Sağ olun. Sağ olun.